Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Yine bir soruyla karşınızdayız. Özellikle yine ümmetin alimlerinin zihinlerini karıştırdığı bir soruyla karşınızdayız. Hani ümmetin alimleri işte Mehdi'yi onaylayacaktı, işte şöyle olacaktı, böyle olacaktı. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Size dikkat ederseniz şöyle söyle bir algı oluşturuyorlar. Ya siz merak etmeyin, Mehdi gelecek, geldiğinde zaten bizim onu onaylayacak. İşte geldiğinde bizim hoca zaten onu onaylayacak. İşte geldiğinde bizim yöneticimiz zaten onu onaylayacak. Ümmetin alimleri, şeyhleri bunun için hazırlanıyor. Hazreti Peygamber başka bir şey söylüyor arkadaşlar. Bugün ümmetin alimleri başka bir şey söylüyor. Resul-i Ekrem şöyle bahsediyor. Diyor ki onlar zahirde benim evladımdan bahsetseler de ondan uzaktırlar diyor. Siz bugün ümmetin alimlerinin Mehdi'den vesaire Mesih'ten bahsetmesine bakmayın. Bizle bir alakaları yok. Onlar bizi beklemiyorlar. Onlar kendi Mehdi'lerini bekliyorlar. Birisi gelsin diyorlar. Bizim tarikatı içerisinde evet ben Mehdi'yim. Sizin elinizi öpüyorum. Bütün dünyaya hadi bu tarikatı yayalım. Bu cemaati yayalım diye bir şey bekliyorlar arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Hemen Hazreti Peygamber hadis-i şeriflerine başvuralım olmadığını. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi'nin döneminde yeryüzünde Allah'a ve Peygamberine hakikaten iman eden insanların kalmayacağını, ümmetin alimlerinin yoldan çıkacağını, dinin fetnete uğratılacağını, yalan yanlış bidat ve hurafelerin etrafta gezeceğini, insanların sadece Müslüman olduğunu zannedeceği bir dönemden bahsediyor değil mi? Peki bu dönemin başladığını nereden biliyoruz? Düzinelerce hadis. Yani 400 tane, 500 tane, 400 tane, 500 tane hadisle arkadaşlar bu dönemin başladığını biliyoruz. Şöyle düşünün, Hz. Peygamber'in Mehdi ile ilgili söylemiş olduğu tüm alametlerin başlangıç tarihi 1400 ilk çeyreğinden başlıyor. Bu da Mehdi ve Mehdiyetin dönemini gösteriyor arkadaşlar. Bu dönem için geçerli olan hadis-i şerifler, gök kubbe altındaki en şerliler o gün ümmetin alimleridir. Fitne onlardan çıktı ve onlara yine başına dönecektir hadisesi. Onun için sizin bugün beklediğiniz alimler, yani bizi onaylamasını beklediğiniz alimler, Hz. Peygamber'in söylemiş olduğu bu hadislerin içerisine giren alimler. Bunları yakında sizlere delilleriyle ispatlayacağız. Bunlardan hakka yakın olan var mı? Elbette var. Yani hakka yakın olan, daha yakın olan var. Hepsi %100 hak olan var mı? Maalesef yok. Öyle olsa biz görevlendirilmezdik. Biz gelmezdik zaten. Alimlerin peki problemi ne ama? Bunlar namaz kılıyorlar, abdest alıyorlar vesaire. Problem şurada arkadaşlar. 10 tane doğruyu söylüyorlarsa 2 tane yanlış katıyorlar. Bu 2 tane kattıkları yanlış da, cahilane kattıkları yanlış da insanı dininden çıkartmaya yetiyor. Bakın biz buradayız. Biz buradayız. Peygamber Efendimizin bütün mucizeleriyle, bütün mucizevi detaylarıyla çıkmışız. Nerede Mehdi'yi beklediğini söyleyenler? Nelerde Allah'a ve Resulüne mutlak iman ettiğini söyleyenler? Yoklar değil mi? Peki Hz. Peygamber'in ümmetin alimlerinin, fukaha alimlerinin Mehdi'ye düşman olacağını, ondan nefret edeceklerini söylediğini bilmiyor musunuz? Çünkü size bunları pek az söylediler. Arkadaşlar bugün yeryüzünün en şerli insanları maalesef ümmetin alimleridir. Fitne onlardan çıktı, evet onların başına dönecek. En basitinden hemen size bir örnekle bunu gösterebilirim. Ben Ehl-i Beyt'in imamıyım. Kimden gelmem gerekiyor soy olarak? Tabii ki Ehl-i Beyt'ten gelmem gerekiyor. Beni kimin anlatması gerekiyor? Tabii ki de Ehl-i Beyt'in anlatması gerekiyor. İstisnasız bu hadis-i şeriflerin nereden gelmesi gerekiyor? Tabii ki de Ehl-i Beyt'in imamlarından gelmesi gerekiyor. Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed bakın Cafer-i Sadık devam ediyor işte 11 imam vesaire. Peki bugün kendisine Müslüman diyen bir grup ne yapıyor? Bak kendisine Müslüman diyen bir grup ne yapıyor? Hazreti Peygamber bildirmiş olmasına rağmen 12 tane evladım gelecek. 12'si de böyle olacak. 12.'si kıyamete gelecek demesine rağmen. Bugün kendisine biz sünneti takip ediyoruz, biz sünnetin yolunu takip ediyoruz diyen grup otomatikman kafadan her hadisi şerifi, atalarından gelen her hadisi şerifi otomatikman yalan sayıyor. Otomatikman yalan, bunlar yalan, bunlar uydurma diyor. Sizce ben size şu soruyu soruyorum. Atamali ve evlatlarından gelen hadisi şerifleri inkar eden bir kişinin Müslüman olma ihtimali var mı?
İman etme ihtimali var mı? İmanla kabre girme ihtimali var mı? Bir Müslüman zannınca Peygamber Efendimiz'in hadislerini yalanlayabilir mi? Bizle ilgili en ayrıntılı bilgiyi tabii ki de dedelerim verecekti. Çünkü Resul-i Ekrem dedi ki yaz ya Ali, ona aktardı. En detaylarına ahir zamanla alakalı. Sizler bunları incelemezsiniz, sizler bunlara bakmazsınız, sizler bunları yalan sayarsanız kusura bakmayın. Peki diğer taraf nasıl? Yani biz Ehl-i Beyt adına, biz Ehl-i Beyt'in yolunu takip ediyoruz ya. Bu hadislerin hepsi doğrudur diyenler ne yapıyor? Onlar da diğer sahabiler hadislerini inkar ediyor. Yok o sahabi Hazreti Ali'ye karşı savaştı, onda gelen yalan. Nereden çıkarttınız böyle bir şeyi? Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabileridir, sahabileri. Siz bir tane Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali gibi bir kişiyi görme, Hazreti Osman gibi bir tane adam görebilme ihtimaliniz var mı? Öyle adam olabilme imkanınız var mı? Siz kim oldunuz ki, ne oldunuz ki? Hazreti Ömerlerden, Hazreti Ebubekirlerden, Hazreti Ali'lerden, Hazreti Osman'dan, sahabilerden daha üst makamlara geldiniz. İstediğinize yalan söylüyorsunuz, istediğinize münafık diyorsunuz. Bugün bir kısmı bizim adımıza diyor ki Hazreti Ömer haşa ve kella. Hazreti Ömer'e, Hazreti Ebubekir'e münafık diyor. Haklarında cennet olan, cennetle dünyadayken müjdelenmiş, Allah'ın dini için her şeyini vermiş olan insanlar. Sen bunu diyeceksin de peygamberini yalanlamış olmayacaksın öyle mi? Sizler bizim adımızı kullanarak bir kısmı nasıl bize buğz ediyorsa, bizim adımıza din türetmeye çalışıyorsa, diğer kısımda bu dinden türetmeye bizden nefret ediyor. Bugün yeryüzünde gerçek Ehl-i Beyt'i temsil eden benden başka kimse yok, hiç aramayın ya. Bugün nasıl ki Atam Ali ve evlatlarından gelen hadisleri bir kısım insanlar inkar ediyorsa, diğer kısım da dinde olmayan şeyleri bizim üzerimizden dine sokmaya çalışıyor. Ne dedi Resulullah Dedem Ali'ye ne dedi? Ya Ali, iki tayfa senin davana helak olacak. Ne dedi ya Resulullah? Bir kısım insanlar dinde olmayan şeyleri sizin üzerinizden dine katacak. Diğer kısım da sizde buğz edecek. İşte bugün kendisine ben sünnetin yolunu takip ediyorum. Allah'ın yolunu takip ediyorum. Gece gündüz ibadet yapıyorum. Çok işte mübarek yoldayım. Ben sünnetteyim, şöyleyim deyip de nasıl Hazreti Ali ve evlatlarından gelen hadisleri inkar ediyorlarsa, din dairesinden çıkıyorsa, diğer grup da bizim üzerimizden dinde olmayan şeyleri dine sokarak dinden çıkıyor. Bütün mesele bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri bugün mucize olarak gerçekleşti. İki taraf biz Ehl-i Beyt'in adına birbirine düşmanlık yaparak dinden çıkmış, haberleri yok. Allah aşkına iki tane bazen soruyorlar, siz Alevilerin Mehdisi misiniz, Sünnilerin Mehdisi misiniz? Ben kardeşim Kur'an ve sünnetin Mehdisiyim. Ben Peygamber Efendimizin o evlatlarının bildirdiği Mehdiyim kardeşim. Ben ne Alevilerin bugün anlattığı, ne Sünnilerin bugün anlattığı Mehdi değilim kardeşim. Bugün Şia dünyası benim dedem Muhammed Hasan'a Mehdi diyerek bizi örtbas ediyor. Farkında değiller hatalar. Bugünkü Sünni dünyasında Ehl-i Beyt'ten gelen hadisleri inkar ederek eşekle elinde kılıçla dolanan bir adamı Mehdi diye bekliyor. Vallahi böyle bir Mehdi gelmesini bekliyorsanız bekleyin. Ama benden size tavsiye, eğer gelmezse cehenneme gidersiniz. Kötü olur yani. Ki öyle bir şey gelecek değil. Allah'ın hücceti, bu davayı kimse durduramaz arkadaşlar. Allah nurunu tamamlayacak. Sizler hata yapıyorsunuz. Sizlerin bir kısmı bizim adımıza buğz ediyor, bir kısmı da bizim adımıza yalan türetiyor. Yapmayın böyle bir şey. Onun için Allah-u Teala ahir zamanda bu davaya bağlayıcı hükümler koydu. Uyun, dinleyin, itaat edin diye. Yok ben mi istedim kardeşim ya? Ben mi istedim? Ben ister miyim anam babam bana belki itaat etmeyecek, şüphe edecek de kendisini iman tehlikesine... Ben ister miydim kardeşim? Ben istemezdim böyle bir şey ama bu Allah'ın emridir. Niçin? Bugün din ortadan kalktığı için. Bugün bir kısım insanlar ya bir şey duyduğu zaman Cafer-i Sadık Hazretlerinden, Muhammed Bakır Hazretlerinden, o mübarek zatlardan bir şey duyduğu zaman hemen aman yalan diyerek bunları inkar ediyor. Bu adam cennete girer mi ya? Bu adam gece gündüz ibadet yapsa ne olur? Peygamber Efendimiz'in o kadar hadisinden haberi yok mu? Bu mübarekleri anlatan hadislerden haberi yok mu? Var.
Kibir ve enaniyet yapıyor. İşte bize buğz ediyor, düşman ediyor. Hesapta sorsanız Hazreti Ali ve evlatlarını severler. Ya bu nasıl sevgi ki bizden gelen her şeyi yalanlıyorsunuz? Bu nasıl sevgi? Geçen de birisi çıkmış, Ehl-i Beyt her gün dua ettiriyor, Ehl-i Beyt'in soyuna sövüyor. Bu nasıl bir durum ya? Diğer tarafta çıkıyor, diyor ki işte muta diye evlilik işte bilmem, bunlar ders konusu. Anlatacağım işte bunlar işte şeyde vardı, bunlar İslam'la bir alakası yok. İki tarafında İslam'la alakası yok. Bugün yeryüzünde iman eden kalmadı kardeşim. Benden nefret ettiğiniz şeyi alimler bulacaklar. Hazreti Peygamber her daim doğruyu söylemiştir. Evet, onun dediği gibi alimler benden nefret edecek. Sen alim arıyorsun bugün iman etmiş olan. Bir tane hadise bakıp da binlerce hadisi yalanlayan alim mi olur? Müceddit olmak için, kutup olmak için, gavs olmak için, alimlerin zirvesi olmak için kaç tane hadis yalanlamak gerekiyor? Peygamberin kaç yalanla hadisini inkar ederek mübarek insan olabiliyorsun? Ehl-i Beyt'e savaş açarak mı Allah'ın dostu oluyorsun? Ehl-i Beyt'ten gelen hadisleri inkar ederek mi Müslüman oluyorsun? Ya da Ehl-i Beyt adına yalan uydurarak mı Müslüman oluyorsun? Arkadaşlar sizler nasıl bir tuzak içerisine düşürüldüğünüzün farkında değilsiniz. Ne diye bu kadar etrafta sahte Mehdi Mesih var sanıyorsunuz? Bizi dinlemeyin, hakkı anlamayın, bulunduğunuz yolda gidin diye. Hazreti Peygamber ümmetin 73 fırkaya ayrılır. 72'si cehennemdedir demiyorum arkadaşlar. Siz niye Peygamber Efendimiz'e güvenmiyorsunuz? Niye Allah'ın bildirdiklerine güvenmiyorsunuz? Resul-i Ekrem kadar tertemiz bir peygamber gördünüz mü? Ömrünüz boyunca ona benzeyebilecek insan görebildiniz mi ya? Onun sözlerini kenara attıkları için bugün herkes helak oldu. İki grupta bakmıyor. Diyor ki Hazreti Peygamber, benim soyumdan 12 kişi gelecek. 12.'si kıyamete gelecek. 11'i geldi. 12.'si bugün kıyamette geldi. Peki başka hadiste ne diyor Hazreti Peygamber? Allah her zamanın başına dostlarını gönderir. Mücedditlerini gönderir. Doğru mu? O da doğru. Bu da doğru. Yanlış nerede? Bu hadise bakan 12 imamı inkar ediyor. 12 imamı kabul eden buradaki alimleri inkar ediyor. Böyle din olur mu ya? Tarihlerine baksanız muhteşem bir mucize göreceksiniz. 11. İmam Hasan Askari Hazretlerinden kısa bir dönem sonra Abdülkadir Geylani Hazretleri geliyor. Ne oluyor? Öbür hadis devreye girmiş oluyor. Ta ki ne zaman? Kıyamet vakti gelip de Üstad Bediüzzaman Hazretlerinden sonra 12. imam gönderilene kadar İslamiyet tarihleriyle başından sonuna muhteşem bir mükemmelliktedir. Sizler bir kısmını alıp bir kısmını inkar ettiğiniz için bugün yoldan çıktınız. Onun için Ehl-i Beyt'i savunduğunu söyleyen kimse Peygamber Efendimiz'in sahabilerine düşman olmasın kardeşim. Onların Müslümanlıkla alakası olmaz. Dinden çıkar. Bugün kendini Müslüman olup da Hazreti Ali ve evlatlarından gelen hadis-i şerifleri inkar edenler de kendine Müslüman demesin kardeşim. Sizin de Müslümanlıkla bir alakanız olmaz. Onun için Allah-u Teala bizi gönderdi. Ya biraz akıl edin ya. Hazreti Peygamber diyor ki çıktığında bütün alimler ona mücadele edecek. Şia alimleri de, Sünni alimleri de hepsi mücadele edecek kardeşim. Bugün bir önceki asırda bizim için Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri hayatını verdi ya. Hayatını verdi. Mehdi gelecek ben ona zemin hazırlıyorum diye. Nerede bugünkü Risale-i Nurcular? Neredeler? Ben size bir hemen hadis-i şerif okuyayım. Bugünkü tarikatçiler, Risale-i Nurcular, bugünkü Ehl-i Beyt'i söylediğiniz, Ehl-i Beyt'i bekleyenler neredeler ben size söyleyeyim. Bakın hadise bakın. Atam Cafer Sadık Hazretleri diyor ki, hadis-i şerif aktarmasında, bazı kişiler çıkar. Mehdi'ye daha çok var derler, günaha girerler. Bazı kişiler çıkar. Mehdi doğdu ve öldü derler, günaha girerler. Bazı kişiler çıkar. Mehdi gaybettedir derler. Bu hadis-i şerif bugünün mucizesini gösteriyor biliyor musunuz? Bugünkü tarikatlar binlerce
hadisi görmezden gelip de Mehdi'ye daha çok var diyerek, ümmetin ömrünün 1500'ü çok az geçeceğini, tamamlanacağını bilmesine rağmen Mehdi'ye çok az var diyerek, kendi hocalarını ve şeyhlerini kutuplar, mücedditler, gavslar ilan etmek için daha çok var deyip bizi inkar etmediler mi? İşte bu hadis bunu gösteriyor. Sonra devam ediyor. Ne dedi hadiste? Doğdu ve öldü diyecekler. Bugün bizi, gelişimizi inkar eden, şeytanın vesveseyle, aşırı sevgi muhabbetle yolunu kaybettirdiği, Risale-i Nur'u takip ettiğini söyleyen ama Risale-i Nur'u anlamayanlar, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine son Mehdi diyerek bugün Mehdi doğdu ve öldü diyenler işte. Hadis adamın ağzına böyle çarpan işte. Sen eğer Peygamber Efendimizin bir hadisine ben ona inanıyorum, yalanlamıyorum deyip de kalben yalanlarsan bugün yaptığın bu tahrifatın karşılığında beni karşında bulursun. Ve bana karşı kazanabileceğiniz hiçbir dava yok. Ve sonra diğer imamlar ne diyorlar? Alimler, Mehdi göğe çekildi. Bugün bir kısmı da bizi gökte bekliyor. Arkadaşlar o kadar çok anlatıldık, o kadar çok kandırıldık ki. Onun için ön yargı ve enaniyet yapmak yerine dinlemeyi, Kur'an ve hadisi araştırmayı düşünürseniz, bakarsanız benim söylediklerimin mutlak doğru olduğunu göreceksiniz. Çünkü bu Allah'ın, Peygamberinin hadisleridir. Ben size onları bildiriyorum, başka bir şey değil. Bugün yeryüzündeki en şerli insanlar ümmetin alimleridir arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Bir tane hadise bakar, 100 tanesini kafalarına göre yalan sayarlar. Bir başka özellikleri yok mu? Yok. Bakın bugün Mehdi'yi anlatan şeylere baksanıza, alimlere, hocalara, ehli sünnet, kendisine ehli sünnet, mübarek işte şöyle böyle diyenlere. Hiç size kaim hakkında bahsettiler mi? Benim en meşhur isimlerimden birisi Kaim'dir. Kıyam eden demektir. Lakaplarımdan birisi. Hiç benim atalarımdan itibar edip de hadislere bakıp da söylediler mi? Ya Mehdi gelecek, evet kardeşim özellikleri bu olacak diyen, kendine ehli sünnet diyen alim gördünüz mü? Göremezsin. Niye biliyor musun? Onları yalan sayıyorlardı çünkü. Dilleriyle söylemiyorlar sadece. Kalpleriyle yalan sayıyorlar. Eğer hakkı arıyor olsalardı bu bütün alimler bir araya gelip toplanırdı. Ya biz nerede hata yapıyoruz kardeşim derlerdi. Ve bulurlardı. Aradıkları her şey Kur'an'da ve hadiste vardı. Ama ne yaptılar? Birbirlerine düşman olmayı. Birbirlerine kibir ve enaniyet yapmayı. Ben hakkım, sen batılsın dediler. Bugün ne oldu? Bir kısım Ehl-i Beyt'ten gelen hadisleri inkar etti. Bir kısım o düşman oldu. Bir kısım da bizim adımıza konuşarak bize düşman oldu. Bizi yeryüzünde bekleyen kimse yok. Bugün doğru düzgün yeryüzünde Müslüman yok arkadaşlar. Ama İslamiyet'in hareketi başlamıştır. Biz insanlara hakikatin yolunu göstereceğiz. Bakın Peygamber Efendimizin hadislerini yalanlama ihtimalinden Allah'a sığının. Onları yalanlayanlar, şeytanın peşinde giden ve size karşı sevimli görünüp sizin imansızlığınızı kullanmaya çalışan, daha beter imansızlığa sürüklenmeye çalışan insanlar. Sen zaten hadisleri inkar ediyordun, o da diyor ki gel hep beraber inkar edelim. Yakında Allah'ın onları bu yapacağımız detaylı derslerle rezil edeceğini göreceksiniz. Onun için Hazreti Peygamber diyor ki alimler ona düşman olur. Alimler ona düşman olur. Ondan nefret ederler. Arkadaşlar şu söz doğru mudur değil midir ona bakın. Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifini yalanlayan, o söylememiştir diyen din dairesinden çıkar diyorum. Neyle biliyor musunuz sabit? Kur'an'la, ayetle. O kendi nefsinden ve hevasından konuşmaz. Onun konuştuğu her şey vahiyle. Resulüm size ne veriyorsa alın diyen bir Allah var iken sen o peygamberi yalanlayacaksın, istediğin hadisi inkar edeceksin, istediğini kabul edeceksin, Müslüman olacaksın öyle mi? Dilinle kabul ettin de ama kalbinle inkar et ama Müslüman olacaksın öyle mi? Şimdi iyice bir düşünün. Sizce bugün kendisine biz ehli sünnet camiasındayız diyen insanlar Peygamber Efendimizin Hazreti Ali ve evlatlarından gelen hadisleri inkar ederek ne kadar hadis yalanladığını buradan anlayın. Diğer kısım da sahabilerden gelen hadisleri inkar ederek ne kadar hadisi yalanlayarak din dairesinden çıktığını anlayın. Onun için bugün
Yeryüzündeki en şerli insanlar ümmetin alimleridir. Kimse kusura bakmasın, ben birilerine sevimli konuşacak diye, sevimli görünecek diye şeyim yok kardeşim. Ben hakkı konuşmak zorundayım. Allah benim onun için karşınıza çıkar. Başka soru ve şeyle karşınızda olacağız inşallah. Selametle kalın. Allah'a emanet olun.